Merhaba arkadaşlar, şu an O Ses Türkiye önerimeleri seçmelerine geldim ve beni getiren kişi de tabii ki de canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Benim için. Şu an seçmelerde söylemeyi planlıyorum. Blackpink, Full Changnam yani Play With Fire söylemeyi planlıyorum. Hatta yanımda şeylerde göstereyim şurada. Sonunda bu kısmı. Umarım rap yapabilirim. Gerçi çok aslında hani her yerde söylediğim için o kadar zorlanacağımı düşünmüyorum ama ne kadar kısmetle de. Şu ileride ismimizi yazdırdık. Ondan sonra da gelip bize dediler ki, burada kendimi görebiliyorum güzel. Ondan sonra gelip bize dediler ki bir yerde oturup bekleyin. O yüzden şimdi bekliyoruz. Böyle yanımda bir sürü insan sözlerini falan tekrar ediyor. Ben de bu arada bu şarkıyla ilgili aslında travmam var. Çünkü Banana Entertainment'a gittiğim zaman bu şarkıyı söylemiştim ve şarkının yarısında sözlerini unutmuştum. Yine de bu şarkıyı söylüyorum. O yüzden böyle bir tekrar edeyim azıcık falan dedim. 우리 엄마 앞에 내가 말았어 어제 난 멈춰서지 말라고 사랑은 마치 부처난 가라서 다지니가 해 Oh no 난 이미 멀리 와버렸는가 어느새 이 모든 게 장난이 아닌가 사랑이란 밝은 불씨 불어나는 점점 커져가는 불길이 계약해지 닦이지 우리 엄마 다 몰래 내 맘속 꺾인데 왜 갑자기 몰라 우리들 내 심장에도 보라 노란 기름 기승 올라tis만 너무 바람에서 좀 더 그 넘어서는 사랑의 crack 내 심장은 생각에 black 멈출 수 없는 너를만 on and on 내 전부를 너란 세상에 가지고 싶어 Look at me now 이렇게는 나한테 웃고 있잖아 그 수 없어 우리 사랑의 우찬나 O Ses Türkiye seçmeleri bitti ve seçmeler bittikten sonra da eve döndüm. Nasıl geçti? Şöyle geçti. Kapıdan içeri girdim benim sıram geldiği zaman. Bu arada 71. sıradaydım. Bayağı bekledik aslında. Kapıdan içeri girdim. Aslında Kore'deki seçmelere biraz benziyordu. Yani önümde masa vardı. Bir tane çarpı işaretlenmiş yer vardı. Ve o masanın arkasında da iki tane beyefendi vardı. Bir tanesi kameraman, diğeri de bilgisayarın orada oturuyordu. Bilgilerimizi falan alıyordu. İşte mikrofon vardı bir de ama çalışmayan bir mikrofon. Ben ilk önce çalışıyor zannettim. Yaptım bir de yani gerçekten. Ama çalışmayan bir mikrofonmuş. Sadece elimde nasıl duracak falan herhalde görmek istediler. Emin değilim. İşte mikrofonu elime alıp o yerde beyaz çarpı olan yere geçmemi söylediler. Ondan sonra kameraya bakıp konuşmamı söylediler. Dedim hemen sordum çünkü Kore'de de soruyordum. Hani kendimi tanıtmam gerekiyor mu önce diye. Onlar da evet dedi. Tam ben kendimi tanıtmaya başlayacaktım. Zaten onlar soru cevap şeklinde yapıyorlarmış. İşte adınız soyadınız dedi. Setenay Eralp. Yaşınız dedi. 23 dedim. Ege Üniversitesi'nde Alman Dili Edebiyatı okuyorum dedim. Bir de neden dedim bilmiyorum ama böyle birden
şey yaptım, böyle 5 yıldır dans ediyorum dedim. Çok alakasız yani ama birden böyle 5 yıldır dans ediyorum dedim. Böyle gülümsediler falan. Çok, gerçekten çok tatlı insanlardı. İşte ondan sonra başlayabilirsiniz söylemeye dediler şarkıyı. Ben de söylemeye başladım. Bu arada odaya girmeden önce hani sözleri falan daha önce unutmuşluğum olduğu için böyle sürekli sözleri tekrarlıyordum. En sonunda dedim ki ben kopya yazmalıyım elime ve o yüzden de hep unuttuğum kısmı şöyle göstereyim. Yazdım yani. Ay, elim uzaylı gibi gözüküyor şu an ama böyle yani kopya olarak yazdım. Ve unuttuğum yerde şey kısmı. 내 촛불은 너란 세상 네? 세상에 다 버리고 싶어. Aynen. O kısmı. Sürekli unutuyordum. Bu arada seçmeler şu şekilde işliyormuş. Yani Kore'de size hep bir süre veriyorlar. Mesela diyorlar ki girmeden önce işte highlight kısmını söylemeniz gerekiyor. Highlight kısmı ne oluyor? Genelde nakarat oluyor. Ya da bridge artı nakarat oluyor. Bu da hani bazı seçmelerde 30 saniye söyleyin diyorlar, bazı seçmelerde 1 dakika söyleyin diyorlar. Ben buraya gittiğim zaman fakat hani böyle daha önce giren, yani daha önce bu seçmelere gelen insanlarla konuştum. Dediler ki yok, kafana göre söyle. Yani sen kendin istediğin zaman şey yapıyorsun, durdurmuyorlar seni. Ben dedim nasıl durdurmuyorlar? Çünkü Kore'de durduruyorlar. İşte tamam diyorlar, sıradaki diyorlar falan. Ama burada durdurmuyorlarmış. O yüzden böyle istediğin kadar söyle. Hatta biri demişti ki ben 2 şarkı söyleyeceğim falan. Nasıl yani? 2 şarkıyı yarım yarım söylemiş o kişi de. Öyleydi. Ben de zaten bütün şarkıyı söylemedim bu arada. Editledim kendi çapımda. Şarkınızı akapella olarak söylemeniz gerekiyor. Yani arkada size eşlik edecek müzik olmuyor. Ben şöyle yaptım. İlk giriş kısmını söyledim. Giriş kıtasını. Ondan sonra mısra. Giriş mısrası söyledim. Ondan sonra rap kısmını söyledim. Ondan sonra bridge. Ondan sonra evet, bridge'de bitirdim. Nakaratı söylemedim de. Çünkü nakaratta şey ya. Oh 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 oh. My love is on fire. Ooh. Falan o kısım. O yüzden orada hani müzikle oluyor aslında. O yüzden bilmiyorum. Söylemedim sanırım. Söylemedim. Aynen. Öyle. Söylediğim kısımlar da şunlardı. 우리 엄마 매일 내게 말아서 어제는 남자 조심하라고 사랑을 마치 포장은 갈아서 다투니가 Oh no 난 이미 멀리 와 보이는 girl 어느새 이 모든 게 장난이 아닌 girl 사랑이란 밝은 불씨 불어라 바람도 거쳐가는 불길이게 약해지도 기지 우리 엄마다 멀리 내 맘 톡톡 낀다 왜 같이도 몰라 풋풋한 내 심장에도 보라 노란 기름 기스물란 듯한 노바람의 삶 중독은 넘어서는 사랑은 crack 내 심장의 색깔이 black 아우 멈출 수 없는 이 털으면 on and on 내 전부를 너랑 세상이 터지고 싶어 Look at me now 이렇게는 나를 두고 있잖아 그 수 없어 우리 사랑의 불장난 İşte şarkımı bitirdikten sonra dediler bu nece? Ben de dedim ki Korece. Sonra İngilizce şarkı söylüyor musun peki dediler. Ben de dedim evet söylüyorum. Ondan sonra dediler ki peki bize daha bilindik bir şarkı söyleyebilir misin mesela Türkçe? Ben de dedim ki söyleyebilirim. Ondan sonra da Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısının sadece nakaratını ve sonunu söyledim. Bazı sonunu atmış da olabilirim aslında, emin değilim. Ama nakarat söyledim. Yani sözler doğru ama sonrasını sanırım attım. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sil baştan başlamak gerek.
İşte bu şarkıyı da söyledikten sonra bilgisayarın başında oturan beyefendi şey dedi, bilgisayara bakıyordu. Herhalde hani göremedi benim başvurumu çünkü dedi ki başvuru yaptın mı? Yapmamıştım. O yüzden ben de hayır yapmadım dedim. İçimden de şey geçiriyorum. Ay başvuruyu yapmadım. Şimdi her şey iptal olacak falan. Bir daha başvuru yapıp gelmem gerekecek falan diye düşünüyordum. İşte dedim hani başvuru yapmam gerekiyor muydu öncesinden, hani çok mu önemliydi diye. O dedi yok hayır dedi, öncesinden yapman gerekmiyordu ama sonra eve gidince yap başvurunu dedi. Ben de tamam dedim. Sonra bana kameramanın telefon numarasını verdiler. Başvurunu yaptıktan sonra başvuru numaranı ona at dediler. Ben de tamam dedim. Çok teşekkür ettim ve eve geldim, çıktım. Eve geldim. İşte böyleydi. Yani bence gayet güzel geçti. Ben çok eğlendim. Hatta oradan yani birkaç kişiyle de tanıştım. Yaşça büyük olmalarına rağmen gayet böyle konuştuk. İşte hani arkadaş olduk falan gibi. Yani çok sıcak bir ortamdı. Yani gitmek isterseniz tavsiye ederim seçmeleri. Her seçmeyi tavsiye ediyorum. Evet, bu kadar. O zaman bugün de benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Unutmayın, limitlerinizi sadece kendiniz belirlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye! 기성을 쓰면 no 바람에서 춤도 그 넘어서는 사랑의 crack 내 심장은 새까게 black 아우 멈춘 숨